Herkese merhabalar arkadaşlar. Güre Edremit sürüşündeyiz. Bugün hava güneşli, açık, 24 santigrat derece. Sürüş için güzel bir gün. Tahmini olarak 18 kilometre yolumuz var. 40-45 dakikada tamamlayacağız. Mümkün olduğunca sahil tarafındaki yolları kullanarak Güre, Akçay, Ülkü yolu üzerinden Edremit'e varacağız. Yolun ve manzaranın keyfini çıkartırken videoyu beğenmeyi, sürüş videolarının devamı için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Keyifli seyirler. Geçtiğimiz hafta Akçay ışıklarda arabam arızalanmıştı. OBD cihazıyla kontrol ettiğimde ikinci enjektörde dengesizlik okudum. Sonrasında hemen enjektörcüye götürdüm. Tabi ama enjektörcüyle baktığımızda çok bir şey anlamadık. Beni bir usta yönlendirdi. Mekanik ustasıyla aracın motorunu inceledik. İşte ilk bulgu sente atlamıştı. Zaten sonra adım adım söktük. Önce üst kapak, sonra silindir kapağı derken pistonlara kadar indik. Araç 2007 1.3 Multijet Albea. 190.000 kilometrede, ilk sahibiyiz. Bakımlarını falan hep yetkili serviste yaptırıyordum da hani ta ki servisten çıktıktan bir hafta sonra aynı yetkili servisin önünden geçerken motorun dibindeki su borusu patlayıp hararet yaptı. Tabi yetkili servis araca bakmadı. Başka ustaya yönlendirdiği gibi bir hafta öncesinde değişmesi gereken boru ile ilgili de beni bilgilendirmedi. O günden sonra işte 7 ay falan kadar bir problem yaşamadım. 7 ay sonra tekrar bir boru patlaması, üstüne bir de hararet problemi olunca bütün boruları değiştirdik. Tabi silindir kapak contası yanmış tabi ama farkında bile değilim. Araç sürekli boru patlatıyor, basınç üretiyor anlamadığım bir şekilde. Contanın yanık olduğunu açıkçası çok da düşünmek istemedim. Ya öyle de gözükmüyordu aslında ama hani bir conta testi de yaptırmadım. Tabi bu sürekli yaşadığım problemden sonra İzmit'te bir ustaya bıraktım aracı. Ustayı da birkaç farklı kaynaktan hani bakıp tamam buna bırakabilirim dediğim çokça albea toplamış bir usta. Neyse silindir kapağı, zincir, enjektörler değişti, motora sekman atıldı vesaire. İşte rodajı da hallettik. Aradan böyle bir süre geçti. Kısa bir süre ama aracı sürerken düşük devirdeyken arada böyle bir devirde tutulma yaşıyorum. Böyle bir garip bir şey ama kimseye anlatamıyorum. Kim sürse fark etmiyor. Ben de başka ildeyim artık. Yani şehir değiştirmişim, artık İzmit'te değilim. Neyse yaklaşık 6 ay sonra Akçay ışıklarda birden motor uyarısı verdi. Arabanın da sesi değişti. Ya sanki Albea'nın 1.3 Multijet'i gitmiş, yerine Massey Ferguson traktör motoru gelmiş gibi sesi vardı. Tabii bu şeyden de bahsetmem lazım. Kocaeli tamir serüveni sırasında aracın elektroniğine de biraz problemler olmuş tesisatında. Yani aracı aldıktan sonra kilometre saymıyor. İşte aradan böyle bir 4 ay geçti. Araba böyle bazen marş basmıyor. Yani araç yattığı için herhalde akü öldü. Akü olmayınca yapabiliyor bunu veya marş dinamosunun kömürü de bitince yapıyor bunu. Ben de hani bunu çalıştırırken kaputu açıp kapatıyordum. Bir de sadece burada oluyor bu problem. Yani yazlıktayken oluyor. Hani İstanbul'dayken falan hiç yaşamıyorum bu problemi. Sadece burada park ettiğimde oluyordu. Dedim herhalde aküden. İşte araç kilometre saymıyor. Biz kendimiz çözmeye çalıştık. Ara ara gidip geliyordu. Müşürün orasına müşür bağlantı noktasına, soketine yağ toplanmış olabilir dedik. Kendini söktük, temizledik. Ara ara gitti geldi. İlginç bir şekilde de ben böyle hızlandıkça geliyordu. Ama daha yani konunun çok başındayım. Hiçbir şey anlamıyorum yani. Hiçbir şeyin farkında değilim. Neyse götürdük otoelektrikçiye İzmit'te. Baktı dedi kablo sinyal hattında problem var.
Kilometre sensöründen aracın beynine yeni hat çekeceğiz dedi. Ya dedim daha önce bir elektrik işi yaptırdım bir başkasına. Yanımda makaron var. Kullan dedim. Adam böyle ters ters baktı. Benim de o sırada telefon geldi. Adam 2 dakikada halletmiş bantla. Bantı çekip geçmiş. Neyse sonradan hani orayı toparladım da kendim. Ama yani adama dedim bunu. Daha önce başıma böyle bir şey geldi. Yani böyle bir şey olmasın. Makaron lazımsa arabada var şu an, hani bırakayım. Dedi biz hallederiz her şeyi falan filan. İşte düzgün yapacağız. Kablo kanalından geçireceğiz vesaire. Aracı bir aldım. Kilometre sayıyor. Ama direksiyonun altından bir tane kırmızı siyah audio kablosu çekmişler. Aracın kablo tesisatını bypass edip adam kilometreye çalıştırmış. Okey, tamam, sıkıntı yok, çalışıyor. Şimdi dostlar, bu tarz işlerde aracın ilk sahibiyseniz ve araca çok müdahale yapılmadıysa, yani örneğin ses tesisatı vesaire olmadıysa, ki bizim araçta öyle bir şey yok, yani normal aile aracı. Öyle Pioneer'lar takayım, ortam yapayım değilim yani, normal A noktasından Z noktasına götürecek bir aracım var. Ya genel olarak böyle bir şey yaptırmadıysanız aracın elektrik tesisatına hiçbir şey olmaz durduk yere. Ya işte elektrikçi ustamız da aracın tesisatındaki problemin nedenini kontrol etmeden kendince çözüp bundan güzel bir para kazandı. Şimdi kazandı diyorum çünkü 3 gün sonra tekrar bozuldu. Ya aracın marş probleminden de bahsettim ya. Bunu ustaya götürdüğümde burada Edremit'te problem çıkardı tekrar. Ya yapmıyordu, o arada gidip geliyordu. Edremit'teki ustanın yan dükkanında da otoelektrikçiye çektik aracı. Orada kontrol yapıyoruz. Ya bu olay bu arada 4 gün önce falan oldu. Ya tesisatta problem olduğunu, işte marşa enerji gitmediğini söyledi. Bakıyoruz ediyoruz. Alamıyor enerjiyi oradan. Şimdi ben Kocaeli'ndeki elektrik serüveninden de bahsettim tabi. Dedim hani nasıl yapıyorsunuz? Ustanın ağzına arıyorum çünkü hani bir tane red flag verse çekeceğim arabayı, kendim yapacağım artık. Zaten iş oraya geldi. Usta işte biz kablo kanalından geçiririz. Göremezsin sen. Yani yeni kabloyu falan dedi. Zaten hani kilometre saymayı da durdurduğu için ben onu tamir etmek için böyle yurt dışından lehimli makaron sipariş etmiştim. Artık bu sefer orayı da kendim yapacağım diye. Neyse ustaya sordum, ne zaman başlarsın arabaya dedim. İşte 1 saate başlarım dedi. Tamam dedim. Geçtim aracın başına. İşte böyle kablo tesisatını kontrol ediyorum. İşte marş dinamosuna giden o hattı böyle bakıyorum. Orada böyle bir kahverengi bir kablo var. Kabloyu hat boyunca takip ettim. Ya bir de ne göreyim? Bu kabloların set olarak araca girdiği bir tane soket var. O soketin de yuvası var. Soket yuvasından çıkmış. Çıkma sebebi de tırnağı kırılmış soketin. Yani o böyle bütün hattı, bütün kabloları taşıyan soket ECU'ya bağlanıyor. Bu soket gevşek. Soketi yerine oturtuyorum, marş basıyor. Soketi yeri çıkartıyorum, marş basmıyor. Çağırdım elektrik ustasını. İşte aracın başına bakıyoruz beraber. Dedim problem bu soketten. Yani bir tane plastik kelepçe atıp soket yuvasına sabitledik. İşte marş problemini de böyle çözmüş oldum. Ya sonra dedim işte değiştirebilir miyiz, değiştiremez miyiz? Yok dedi, onun soketi bulunmaz da ben bulurum onu. Sonrasında değiştiririm de. Sonuçta bu araçlar yani Egea'da farklı, Linea'da hemen hemen benzer soketleri kullanıyor. Yani gerekirse giderim fabrikasından bulmaya çalışırım. Şimdilik işimizi görecek kadar hallettik orasını. Tabii bu problemi çözünce kafamın içinde şimşekler çaktı. Acaba kilometrede sayar mı diye bir düşündüm. Aracı mekanik ustasının atölyesine çektik. Artık marş çalışınca lifte aldılar. İşte arkadaşlar yağ boşaltırken ben de işte şansa şehrin içinde bir tane uyducudan kablo alacaktım. Adama dedim lehimli makaron bulunur mu sende diye sordum. Adam da var dedi. Benim yurt dışından aldığım ürünün birebir aynısı. Şansa denk geldi. Direkt aldım. Geçtim arabanın başına. Soketçiye geçtim bir de. Soketçiden de yeni soket aldım. Kilometre sensörünün soketi. Araç zaten lifte alınmış.
Ben de lehimli makaronla kilometre tesisatını düzelttim. Tabi aracın kendi tesisat kablosunu kullandım ama hani ne olur ne olmaz diye audio kablosuna sökmedim. Ya ki hakikaten tesisattaysa problem, adamların günahını almayayım şimdi o Kocaeli otoelektrikçinin. Neyse, direksiyon altı sigorta kutusunun oradaki kabloyu da buldum. Oradaki işte kablolamaları falan da düzelttim. İşte eski haline getirdim. Aracın kendi tesisatındaki hatta bağladım tekrar. Artık gerisini aracı çalıştırdıktan sonra göreceğiz. Ondan sonracıma aracın yağını boşalttıktan sonra işte üst kapağını söktük. Sente atlak. Silindir kapağını da söktük. Vuruntu vesaire var mı diye. Yani bir şey göremedik. Gene de rektifiyeciye gönderdik ki yani varsa böyle bizim göremediğimiz ince ölçü bir şey. Onlar çünkü çok ince şeylerle ölçüyorlar. Yani onların ölçüm birimleri çok çok küçük. Mikronla ölçüyorlar. Enjektörleri de enjektörcüye götürdüm. Hani hazır açmışken orayı da bir kontrol ettireyim. Çünkü ya belli bu Kocaeli'ndeki ustalarda bir şey var. Sonra eve geri döndüm. 2 gün sonra tekrar sanayiye geldim işte. Gereken malzemeleri aldım. Enjektörcü Recep abiye de uğradım. Enjektör değerlerini gösterdi bana. İşte Kocaeli'nde değiştirdikleri enjektörler çıkma çıktı. Çıkma olduğu için de bazı değerleri doğru vermiyor. Recep abi enjektörlerin memesini değiştirelim. 50.000 daha gider. Sonrasında komple enjektörleri değiştiririz dedi. Şimdi ben de bir yandan bakım plan çizelgesi oluşturuyordum bu araç için. Yani sağ olsun Recep Usta bana bu konuda çok yardımcı oldu. En azından hani bu enjektör tarafında da işte yeni enjektöre ne zaman geçmem gerektiği konusunda bunları da hep çizelgeledim. Ya çünkü eski aracınız varsa yetkili servis sadece yağını filtresini değiştiriyor. Başka bir şey yapmıyor. Yani el ustanın yaptığı işçilik de düzgün olmadığı için daha dikkatli olmak gerekiyor bakım işlerinde. Ben zor yoldan öğreniyorum. Neyse, kapak rektifiyeci de fazla bir işlem yapılmadan geldi. Swaplarda da sıkıntı olmadığını söylediler. İşte zincir, conta, gergi pimi bunlar set olduğu için zaten hepsini ben almıştım, değiştirdik. Bugün usta aradı. Araç tamam, hazır gelebilirsin diye. İlk sorduğum soru tabii kilometre çalışıyor mu oldu. Çalıştığını söylediler. Demek ki neymiş? Kocaeli'nde yapılan bypass işlemi aslında üstünkörü yapılan bir işçilikmiş. Ya sokete baksa hiç bu kadar problem olmayacak. Ha belki de soketti. Bunlar audio kablo atarak çözmek istediler. Şimdi niyetlerini bilemem. Ama şunu söyleyebilirim ki ya kötü usta beni usta yaptı. Ustanın işine karışılır mı? Böyle ustanın işine bal gibi de karışılır. O audio kablosunun orada ne işi var? O audio kablosunu o kadar bir de zayıf bir şekilde bağlamışlar ki kabloya dokunuyorum, ek yaptıkları yerimde kalıyor. Ya bir tur dolamış, sadece üstüne izole bant takmış. Ya şimdi benim de bu işlerden anladığımı bildiği halde yapmışlar bir de bu işçiliği. Ya ben böyle kod yazsam veya işte ne bileyim kablolama yapsam, ya bu şekilde iş bitirsem benim içimin ağzı gelmez. Millet emanet alıp yaptığı işe bak. Üstelik bundan bile para kazanıyorlar. Ya problem sadece bir soketin yerinden oynamasıymış. Ne kadar iyi değil mi? Kaç sanayi çözemedi. Neyse, Sente'nin de atlama nedeni aslında zincirin gergi pimiymiş. Yani gergi pimi gevşemiş. Muhtemelen doğru torkla sıkılmadı Kocaeli'nde motor toplanırken. Çünkü zaten Common Rail'de de birkaç tane, zaten 2 tane civata var. Civataların ikisi de çıkmış, bir tanesi düşmek üzere. Bu da yolda titreşim yapıyor. Enjektöre giden işte yakıt borusunu çatlatıyor böyle kılcal bir şekilde. Onu da evin önünde kendim değiştirdim. Enjektörcüden aldım yakıt borusunu. Ya Common Rail'deki civataları da görünce üzerine kendim de enjektörün yakıt borusuna değiştirince o titreşimden çatlayanı, çok da açıkçası başka yerlerinde de bunun sıkılmamış civataların olabileceğini bana çok düşündürdü. Yani bu Kocaeli'nde yapılan işçilikte doğru torkla sıkılmamış bir şeyler. Ara ara böyle eğimde bıraktığımda yağ kaçırıyor araba ama nereden olduğunu bulamıyorum. Motor kapağındaki üstünde bir tane civata var. O çıkmış.
yerinden. Oradan yağ kaçırıyor. Neyse hepsini çözdük. İşte şimdi aracın yanına gidiyoruz. Araçtaki bütün problemleri de çözdüğümüze göre buradan da Türk'e gideceğiz. Hadi kazasız belasız. Buradan Akçay sahile giriyoruz. Yolu neredeyse yarıladık gibi. Galiba gidon damperimi ayarlamayı unuttum. Şurada bir ufak bir mola verip damper ayarı yapacağım. Sürüşe devam.
Dostlar nihayet ülke yolunu tamamladık. Edremit'e girmek üzereyiz. Birazdan da arabayı alacağız. Buradan da Türk'e geçeceğiz. Videoların çekimlerinde çok fazla emek harcanıyor, çok fazla saat harcanıyor. O yüzden videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bu tarz içeriklerin de devamını üretebilmem için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.